Merhaba, bu videonun konusu procrastination, yani erteleme hastalığı. Aslında tam Türkçesi biraz farklı procrastination. Bir türlü başlayamamalı diyebiliriz. Öğrencilik yıllarında aslında bu başlıyor. Şöyle ki, bu arada bu konu sizden talep gelen bir konu. Çok fazla talep gelen bir konu olduğu için çekiyoruz. Güzel bir konu. Öğrencilik yıllarında şöyle başlıyor. Diyorsunuz ki ya o ödevi yapmaya ben bir başlarım da şunu yapayım. Şimdi her şeyden önce unutmayın, procrastination, yani erteleme hastalığı yanlış bilinen tembellik değildir. Ya da hani bir işi yapmaya üşenmek değildir. Tembellik ayrı bir şey. Tembel o işi yapmayıp sürekli kaçan kişidir. Procrastination hastalığına sahip olanlar başlayamaz bir türlü. Yani ya çok iyi yapamayacağından ya henüz hazır olmadığını düşünür ve başlayamaz. Başlayamadığı için de o işi ertesi güne atar. Örneğin şöyle, ders çalışacaktır. İşte tembelliğe burada yaklaşıyor. Ders çalışacak, saate bakar, der ki ya saat 14.47, bir 15 olsun da öyle başlayayım. 15 olur, der ki ya şurada 2 saat uykuyu mu kendime fazla göreceğim? Hadi bari 2 saat uyuyayım, sonra zımba gibi yaparım. Sonra bilmem kim gelir, der ki şununla bir görüşeyim. Akşam olur, der ki aman yarın yapayım. Böyle copy paste, erteleye haftalarca gider bu. Şimdi her şeyden önce şunu bilelim. Erteleme işin kaçma tarafıdır. Yani kaçtığınız şey nedir? Neyi erteliyorsunuz? Ertelediğiniz şey sağlık ise saçma. Yani neyi erteliyorsun? Eğer sen kalp doktoruna gitmeyi erteliyorsan aptalsın. Yani bu hakaret olarak almayın ama ölebilirsin. Erteleyecek hiçbir şeyin kalmayabilir. Bolca zamanlı olabilir sonra. Ertelediğin şey beşeri ilişkilerse, insanlarla ilişkilerinse sorun yok. Belki çözüm üretmek istemiyorsun. Belki o insana vakit ayırmak istemiyorsun. Ama sonra birisi gelip de karşına artık benimle hiç ilgilenmiyorsun, ben de hayatından çıkıp gidiyorum dediği zaman şaşırma. Sen erteledin, buraya geldik. Tabii ki işi yarına atmak bir başarıdır, bir sanattır. Çünkü şöyle düşüneceksin. Bugünkü ben varım evrende, bir de paralel evrende, yan evrende ikinci bir Haluk var. O Haluk A ve Haluk B arasındaki fark, ben Haluk B'ye işi atarım, yarın o yapsın. Bana ne, ben şimdi keyfini çıkarayım. Haluk B sonra sana sövüyor, ama onu da söyleyeyim sana. Yarınki sen olduğun zaman, sen ona dönüştüğün zaman ya keşke dün yapsaydım diyorsun. Devam edelim. Hani ne olduğunu bilelim en azından. Eğer ki siz sevmediğiniz işi yapmakla sonuçlarına katlanmak arasında kaldığınızda hangisini seçeceğinizi bilmiyorsanız, o zaman siz cahilsiniz demektir. Yani konu hakkında. Ne demek? Şimdi ben bu işi yaparken sıkılacağım. Kaç birim sıkılacağım? 10 üstünden 8 sıkılacağım. Yapmazsam başıma açılacak olay ne? 10 üzerinden 10. O zaman bari sıkılayım. Hani keyif almasam da yapayım. Lütfen sonuçlarını bilin, ona göre erteleyin. Yani sen elektrik faturasını yatırmayı ertelersin. Faizi bir gelir fatura kadar. Ne oldu? Boşuna erteledin. Kaçtığına değdi mi? Değmedi. Bu procrastination olayından muzdarip olanlar ya da erteleme hastalığından muzdarip olanlar ilginç insanlardır. Böyle bilgisayar oyunu oynar. Open world deniyor şimdi, böyle dünya sınırsız. Bu deli nasıl bir cinsse gün batımına doğru yürür. Güneşi bulana kadar yürür. Haritanın sonunu bulmaya çalışır. Çünkü oyunun içerisinde yapacağı görev bitsin istemez ya da başlamak istemez. Dur şurada aylaktan dolaşayım der. İlginç. Bir başka olay, sınav dönemi erteler çalışmayı, sonra sabah 5'te kalkar. Ya da sabah 5'e alarmı kurar. 5.15 erteler, 5.30 erteler, 6'yı erteler, sonra olduğu kadar olur der, 7'de kalkar, çalışabildiği kadar çalışır. Şimdi bunlar tabii ki hoş değil. Sebepleri var bunların. Yani bir insan niye erteleme hastalığına başlar? Temelde 3 sebebe ayrılıyor. Birincisi başarısızlık korkusu. İkinci başarı korkusu. Diyeceksiniz başarı korkusu nedir? Üçüncüsü de yeni bir iş çıkmasın korkusu. Yani demek istediğim şey şu. Şimdi başarısızlık korkusu, ya yaparsam ve benim kaliteme yakışmayan bir sonuç çıkarsa dur şimdi başlamayayım, hazır olayım da öyle başlayayım. Güzel. İkincisi başarılı olma korkusu. Başarılı olanda da şu sorun vardır. Ya başarılı olup çıtayı çok yükseğe çıkartırsam bundan sonra geçemeyebilirim. Daha da garip. Üçüncüsü de ya ben bu işi başarırsam yeni bir iş çıkacak, bitmez ki dünyanın işi, boş ver. Üçü de sebeptir erteleme hastalığına. Biz erteleme hastalığından ne bekliyoruz? Önemli tabii ki. Bir sistem var.
Pomodoro tekniği. Pomodoro tekniği diyor ki 1 saatlik bir iş gerçekten yoktur. Sen işi 25+5'lere böl. Şimdi Pomodoro tekniğindeki mantık şu. 25 dakika dersine odaklanıyorsun ya da projene. Bak 25 dakika. Sonra telefon çaldığına bakmıyorsun. Facebook'u canın çektiğinde ellemiyorsun. Birisi seni WhatsApp'tan bling bling düttüğü zaman bakmıyorsun. Ekrana bile bakmıyorsun. Telefonu senden uzağa koyuyorsun. Canın çekmesin. Sessize alıyorsun zaten. Ve böylece 25 dakika bittiğinde 5 dakika teneffüs veriyorsun. 5 dakika teneffüste de işe hiç bakmıyorsun. Irgat gibi eğleniyorsun. Sonra 25, 5, 25, 5. Kaç tane 25, 5 çıkartırsın ona bakıyoruz. Daha sonra da bu senin yaşam tarzın haline geliyor. Yani sabahtan akşama kadar 25-5 yapman gerekmiyor. Yani 4 saat çalışırsan 8 tane Pomodoro'un olur. Bizim derdimiz bütün gün Pomodoro olsun değil. Ama Pomodoro tekniğini eğer uygulayabilirseniz küçük porsiyonlarla iş yaparsınız. Pomodoro tekniğinin yanında destekleyen çeşitli ilkeler var. İlkelerin birincisi her şeyden önce problemini kabul et. De ki arkadaş ben bunu erteliyorum. Ben bilmem ne doktoruna gitmeyi erteliyorum. Ben sınava çalışmayı erteliyorum. Ben tezi bir türlü başlamıyorum teze. Şu işe başlamayı erteliyorum. Kabul ettin mi? Süper. İkincisi küçük başlangıcını yap. Çünkü takvimlere böleceksin. Küçük başlangıcını, ilk başlangıcını hemen yap. Örneğin doktordan git randevu al. Online randevunu al bekle. Seni teşvik edecek bir şey çıksın. 3 ve 4 beraber ilerliyor. Hem takvime hem de yapılacaklar listesine böl. Yapacağın işleri 1-2-3 küçük parçalara böl ve takvimine yerleştir. Takvimin en fazla haftalık olabilir. Aylık, yıllık takvim istemiyorum. Haftalık takviminde günlere böl ve bugün bunu yapacağım de. Ona onay atmıyorsan ertesi günü atma. Kendine saygın varsa bu şekilde başla. Unutmayın Pomodoro procrastination yani erteleme hastalığı bir hastalıktır ama karakterinizi zamanla yerleşen ve sizi iyice çekilmez yapan bir hastalıktır. Mümkünse kurtulmak için Pomodoro tekniği gibi az önce saydığım 5 ilke gibi bir teknik üretin ve bunu çizelgenize yazın, haftalık planınıza yazın. Haftalık planınızda da okey diyerek ilerleyin. Pomodoro tekniği bu erteleme hastalığının en büyük sorunu anlık keyiflere çok kaçar. Dolayısıyla seni engelleyen anlık keyifler var. Örneğin PlayStation. Yok et arkadaş, ortadan kaldır. Yani iki rekat daha PlayStation oyna. Oynama babacım. Oynama ki işin gücün görülsün. Senin dikkatini dağıtan ne obje var? Orada bir çizgi roman mı var? Orada PlayStation mı var? Orada mutlaka içmen gereken süper bir içecek mi var? Yemek söyleyeceksin, yemek gelene kadar oyalanayım mı diyorsun? Bunların hepsini ortadan kaldır. Yemek gelene kadar da çalışacaksın. Dolayısıyla kaçtığın şeyleri aradan çıkartabilirsek o zaman sorun yok. Unutmayın tembelle erteleyen arasındaki fark şudur. Tembelin vicdan azabı olmaz. Erteleyenin içerisinde bir vicdan azabı olur. Unutmayın ki vicdan azabından kurtulmak elinizde bir zahmet kaldırıp çalışırsanız. Bu konu dediğim gibi sizden gelmişti. Bizim de ertelediğimiz şeyler vardı. Kitaplar yola çıktı. Şimdi sinema biletini kazanan kişi de belli oldu. Yunus Kahraman. Bana iletişim bilgilerini iletirse sevinirim. 2 kişi yani o ve bir arkadaşını sinemaya alacağız. Benle de gidebilir. Şaka yapıyorum. Sizden ricam lütfen yorum bölümüne en fazla ertelediğiniz neyse onu yazarsanız çok sevinirim. Sizden gelen konulara videolar çekmeye devam ediyoruz. Bu hafta bolca beni izlediniz. Muhtemelen bir hafta sonra ya da sonraki hafta kısa bir ara vereceğiz sağlık sorunu sebebiyle. Ama diğer hocalarımız kanalı boş bırakmayacaktır. Ben Emre Tatar. İzlediğiniz için teşekkürler.